Çok huzurlu bir yerdeyiz. Burası Amsterdam'ın Bijlmer banliyösü. Çok muhtemelen ismini yanlış telaffuz ettiğim bir yer ama. İşte 4 Ekim 1992 günü bu huzur, bu sessizlik gökyüzünden gelen dev bir gürültüyle bozuldu. Aşağı yukarı 1 kilometre var. Şimdi tam sıfır noktasına gideceğiz yine sizle birlikte. 4 Ekim 1992'yi gösteriyordu takvim yaprakları. İsrail'in bayrak taşıyıcı şirketi El Al Hava Yolları'na ait Boeing 747 tipi bir kargo uçağı öğle saatlerinde Amsterdam Schiphol Havalimanı'na iniş yapmıştı. Amsterdam, El Al kargo uçağının New York'tan başlayıp Tel Aviv'de sonlanacak uzun seferinin ara durağıydı. Amsterdam'da yakıt ve kargo yüklenecek, ayrıca mürettebat değişecekti. Saat 14 sularında Schiphol Havalimanı'nın 1.8 sağ pistine teker koyan uçak, Amsterdam'ın meşhur spotting noktalarından birindeki bir spotter tarafından tesadüfen kaydedilmişti. Bu El Al 747'sinin son inişiydi. Mart 1979'da teslim edilen 747-200, çoğu kardeş gibi yolcularla işi bittiğinde kargo uçağına çevrilen bir 747 değildi. Fabrikadan bir kargo uçağı olarak çıkmış, 1979'dan kazanın yaşandığı 1992'ye kadar 13 sene boyunca İsrail'in bayrak taşıyıcısına hizmet etmişti. Burun kısmında açılan kapağıyla sunduğu yükleme olanağı kargo versiyonu 747-200'leri benzersiz kılıyordu. Çok büyüktü, çok güçlüydü. 4 adet Pratt & Whitney GT9D motoru sahipti. Amsterdam'dan yakıt alan ve kargo yüklenen uçağın 3 mürettebatıyla beraber bir de yolcusu vardı. O gün uçakta herhangi bir görevi olmayan bir El Al çalışanı Amsterdam'dan Tel Aviv'e gitmek için uçağa bindi. Kokpitte 9500 saati 747'lerde olmak üzere toplam 25.000 saat deneyimi olan tecrübeli bir kaptan vardı. Ancak birazdan yaşanacaklar en deneyimli pilotları bile çaresiz bırakacak türdendi. Yerel saatle 18.20'de Schiphol Havalimanı'nın 01 sol pistinden ayrılan 747'nin son uçuşu kısa sürecekti. Kalkıştan kısa bir süre sonra yerel saatle 18.27'de 747 pilotları hava trafik kontrolörüne acil durum bildirdiler. Hello 1862, mayday mayday, we have an emergency. Hello 1862, Roger, Craig KLM 237, turn left heading 090. Turn left 090, KLM 237. Hello 1862, do you wish to return to Schiphol? Mayday mayday mayday. Turn right heading 260, field behind you to the west, distance 18 miles. Roger, we have fire on engine number 3. We have fire on engine number 3. Hello 1862, we lost number 3 and number 4 engine. Number 3 and number 4 engine. Roger 1862. Önce 3 numaralı motorda yangın olduğunu, kısa bir süre sonra da 3 ve 4 numaralı motorlarını kaybettiklerini söylüyorlardı. Hava trafik kontrolörü dev kargo uçağını tekrar Schiphol Havalimanı'na yönlendiriyor, pilotlar ise her iki motorunu kaybeden uçakla baş etmeye çalışıyorlardı. Yaklaşık 10 dakika sürdü bu mücadele ve uçak Amsterdam yakınlarındaki bir banliyöde yer alan bir apartman bloğunun üzerine düştü. Çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı bu bölgede hane başına nüfus da hayli fazlaydı. Uçaktaki 4 kişiyle birlikte uçağın çarptığı apartmandaki 39 kişi de hayatını kaybetmişti. Yaşananlar Hollanda tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak kayıtlara geçecekti. İşte burası tam kazanın yaşandığı yer ve anıtın olduğu nokta. Birazdan yanına gideceğiz anıtın. Ne göreceğimizi ben de bilmiyorum. Ben de ilk kez sizle birlikte ziyaret edeceğim birazdan. Evet, anıtın üstünde çok kısaca olayı özetleyen bir yazı var. Yani burada sadece 4 Ekim 1992, El Al Boeing 747. Bunları anlıyorum. Ama yani aşağı yukarı ne anlattığı da belli. Burada kazada hayatını kaybedenleri anmak için konulan bir takım çiçekler. Ve burada da muhtemelen hayatını kaybedenlerin ismi. Bu kısımda kazada hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından yazılan bir takım cümleler var. İşte bir kısmı Fransızca, bazıları Hollandaca, Felemenkçe. Şu anda tam olarak tabii cümle cümle anlayamıyorum neler yazıldığını ama şuradaki ufak notta öyle yazıyor. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından yazılmış notlar diyor. Ve burada da bir ağaç var. Bu ağaç her şeyi gören ağaç. Yani o gün yaşanan her şeyi görmüş. Zaten anıtın tam bu ağacın yanına yapılmasının sebebi de oymuş. Her şeyi gören ağaç olarak geçiyor bu ağaç. Kazanın tam olarak yaşandığı yerde şurası. Yani blok, uçağın çarptığı blok şu bölgedeymiş. Şimdi gidip o yıkılan bloğun olduğu yere de bakacağız birlikte. Uçağın hava trafik kontrolörüyle yaptığı konuşmalara dayanarak elde edilen ilk bilgiler araştırmacıları çok şaşırttı.
Bir Boeing 747'nin her iki motorunu kaybetmesi çok olası bir durum değildi. Sabotaj ihtimali ilk etapta en güçlü seçenekti. Ancak enkaz alanı incelendiğinde çok daha şaşırtıcı bir şey keşfedildi. Uçağın sol kanadında yer alan 1 ve 2 numaralı motorları enkaz alanında bulunmuştu. Ancak sağ kanatta yer alan 3 ve 4 numaralı motorlar ortalıkta yoktu. Kısa bir süre sonra o gün uçuş güzergahında bulunan görgü tanıklarından uçak düşmeden önce uçaktan kopan dev parçalar olduğuna dair ihbarlar geldi. Uçağın güzergahı üzerindeki gölde uçağa ait 3 ve 4 numaralı motorlarla kanat yüzeyinin bir kısmı bulunmuştu. Araştırmacılar kısa süre sonra 3 numaralı motoru uçağın kanadına sabitleyen taşıyıcı parçalardaki metal yorgunluğunu ve kılcal çatlakları keşfettiler. Çok geçmeden 3 numaralı motoru kanada bağlayan hayati parçalardaki kırılmalar tespit edildi ve 3 numaralı motorun uçaktan bu şekilde koptuğu anlaşıldı. 3 numaralı motorun kanattan ayrılırken aynı kanattaki 4 numaralı motorun da kopmasına sebep olduğu ve bu sırada sağ kanatta yapısal hasar oluştuğu teorisi gelişti. Tüm bunların yanında motorların kopmasıyla oluşan bir hidrolik problemi de vardı. En nihayetinde uçağın inişe geçmek için hız kaybettiği süreçte uçak tamamen kontrolden çıktı ve kısa bir süre sonra da düştü. Şu an tam olarak sıfır noktasını bulduk. Bu o gün çekilen bir fotoğraf. Tam olarak uçağın nereye çarptığı belli. Bu da şu an bulunduğumuz yer. İşte o iki blok, yani şu şekilde V şeklinde duran iki blok yıkılmış. Bugün orada şöyle bir yol var. İşte tam olarak sıfır noktası burası. Ancak bu kazaya dair çok daha dikkat çekici şeyler var. Çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı bu dev bloklarda daire başına düşen kişi sayısının kayıtlara geçenden çok daha fazla olduğu, haliyle yerde hayatını kaybeden çok daha fazla insan olduğu iddia ediliyor. Ortaya atılan bir diğer komplo teorisi ise çok daha ilginç. İddiaya göre İsrail'e ait kargo uçağı o gün silah yapımında kullanılacak bir takım kimyasal, hatta radyoaktif maddeler taşıyordu. Kazadan sonraki günlerde bölge halkının ve kurtarma çalışmalarına katılanların solunum sorunları yaşadığı ve ciltlerinde garip yanıklarla karşılaştıkları söyleniyordu. Tüm bu söylentilerin üzerine uçuş verilerini kaydeden iki kara kutudan biri olan FDR enkazdan çıkarılmasına rağmen kokpitteki konuşmaları kaydeden CVR'ın asla bulunamaması kafaları karıştırmak için yeterliydi. Kazanın üzerinden onca zaman geçmesine rağmen kokpit ses kayıtlarını barındıran kara kutu hala ortaya çıkarılabilmiş değil. Pilotların uçağın taşıdığı yükten haberdar olmaları ve kazadan önce bununla ilgili konuşmaları ihtimaline karşı kara kutuda yer alan bilgiler karartılmış olabilir mi? Kim bilir? Bugün bir kez daha sıfır noktasındaydık birlikte. Tam şu an bulunduğum yerde bundan yaklaşık 30 sene önce inanılmaz bir olay yaşanmış ve bu olayın hikayesine ortak olduk bugün. Yepyeni maceralarda, yepyeni videolarda, yepyeni sıfır noktalarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Amsterdam'dan hepinize selamlar, sevgiler.